Amerika bir anda sessizliğe gömülür. Çünkü ülkenin en uzun süre görev yapan başkanı Franklin D. Roosevelt hayata gözlerini yummuştur. Üstelik İkinci Dünya Savaşı hala devam etmektedir. Roosevelt yalnızca bir lider değil, aynı zamanda barışın sembolüdür. O, dünyanın yeniden kurulabileceğine dair umudu temsil eder. Ama şimdi herkes aynı soruyu sorar. Onun yokluğunda Batı ve Sovyetler bir arada kalabilecek mi? Kalıcı bir barış inşa edilebilecek mi? 12 Nisan 1945 Beyaz Saray. Roosevelt'in ölümünden sadece 3 saat sonra Harry Truman, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı olur. Daha dün sıradan bir başkan yardımcısıyken, bugün dünyanın en güçlü koltuğuna oturmuştur. Fakat ortada bir sorun vardır. Truman bu rol için neredeyse hiç hazırlıklı değildir. Missouri'de gömlek ve kravat satan eski bir tüccarken siyasete adım atmış, 10 yıl önce senatör seçilmiştir. Roosevelt onu başkan yardımcısı olarak yanına almıştır. Ama bu karar yeteneklerinden çok seçim dengeleriyle ilgilidir. Hatta Roosevelt'in gözünde Truman pek de önemli biri değildir. Ama kaderin cilvesi onu bir anda sahnenin merkezine iter. Dünyanın gözü kulağı artık Truman'dadır. Kendisi bile şaşkınlığını gizleyemez. Gazetecilere şu sözleriyle seslenir. "Arkadaşlar, eğer dua ediyorsanız benim için dua edin. Dün bana bu haberi verdiklerinde sanki ay, yıldızlar ve bütün gezegenler üzerime yıkıldı." Yine de torunlarının anlattığına göre Truman hiçbir zaman rol yapmaya çalışmamış, sadece olduğu gibi davranmıştır. Hiçbir şeye hazırlıklı değildi. Harry Truman görevi devraldığında şunu söylemişti. "Bu işi benden daha iyi yapacak 1 milyon insan vardır. Ama bu bana düştü. Öyleyse elimden gelenin en iyisini yapacağım." O, kendisine verilen işi sorgulamadan yapan bir adamdı. Ama bu kez görev alışılmışın çok ötesindeydi. Çünkü dünyanın geleceği, savaş sonrası düzenin nasıl kurulacağı onun omuzlarındaydı. Ne var ki Truman'ın uluslararası siyaset hakkında neredeyse hiçbir bilgisi yoktu. Üstelik başkan yardımcılığı görevi sırasında Roosevelt'le yalnızca 2 kez yüz yüze gelmişti. O toplantılarda da hiçbir önemli dosya ona açılmamıştı. Adeta dışarıda bırakılmıştı. Torunlarının anlattığına göre bu büyük bir hataydı. Roosevelt gücünün azaldığını biliyordu. Ama Truman'ı kararların içine dahil edecek enerjiyi bulamadı. Ve bayrağı devredecek vakti kalmadı. Ölümünden sadece 2 ay önce Roosevelt, Stalin ve Churchill ile Yalta'da buluşmuştu. Kırım'daki bu tarihi toplantıda geleceğin barış düzeni masaya yatırıldı. Kağıda dökülen anlaşmalar karmaşık ve belirsizliklerle doluydu. Her müttefik kendi çıkarını kollamış, herkes geleceğin dünyasına kendi damgasını vurmuştu. Ama bu büyük pazarlıklardan Truman tamamen dışlanmıştı. Şimdi önünde yığınla dosya, anlaması gereken yüzlerce ayrıntı vardı. Truman pratik ve çalışkan bir adamdı. Saatlerce süren briefinglere katılıyor, danışmanlarını dinliyordu. Ama herkesin aklında aynı soru vardı. Bu çalışkanlık yeterli olacak mıydı? Missouri'nin küçük kravat tüccarı, Stalin gibi acımasız bir liderin karşısında ağırlığını koyabilecek miydi? Truman'ın Beyaz Saray'a gelişinden sadece 1 ay sonra. Müttefikler Avrupa'daki savaşı kazanır. Kıta genelinde halklar sokaklara dökülür. Zaferi coşkuyla kutlar. Londra'da Buckingham Sarayı'nın önünde insan seli vardır. Kalabalık, Winston Churchill'i görmek, onu bir kahraman gibi alkışlamak için toplanmıştır. Ama dikkatle bakıldığında bir şey göze çarpar. İngiliz Başbakanı'nın yüzündeki gülümseme yapmacıktır. Alkışlara karşılık verir ama aslında bitkin, yorgun, kaygılıdır. Anılarında o günü şöyle anlatır. Yorgun, bitkin, yoksullaşmış. Ama hala korkusuz ve artık zafer kazanmış. Yüce bir ana tanıklık ettik. Yine de birkaç kalbin benimki kadar endişeyle attığı kesindir. Peki bu zafer anında Churchill'i böylesine endişelendiren şey neydi? Cevap tek bir isimde gizlidir. Stalin. Churchill, Sovyet liderin zaferden sonra boş durmayacağına inanıyordu. Avrupa'nın neresinde fırsat bulursa oraya bir komünist rejim yerleştireceğinden emindi ve haklı çıkmaya başlamıştı bile. Yalta'da verdiği sözlere rağmen Stalin çoktan Romanya'ya komünist bir hükümet kurmuştu. Polonya'da da aynı tablo vardı.
6 komünist olmayan bakan hükümete alınmıştı ama her geçen gün güçleri daha da azalıyor, Sovyet etkisi büyüyordu. Churchill, Stalin'i yalnızca ideolojisiyle değil, aynı zamanda bir imparator zihniyetine sahip olmasıyla da tehlikeli görüyordu. O bir diktatördü ve Avrupa'yı kendi haritasına göre yeniden şekillendirmek istiyordu. İngiliz Başbakanı bu endişelerini Truman'a anlatmaya çalıştı. Ancak yeni Amerikan başkanı şimdilik duymaya hazır değildi. Roosevelt'in Sovyetlere verdiği taahhütlere bağlı kalmayı seçmişti. Stalin'le doğrudan bir çatışma istemiyordu. Churchill'in yapabileceği tek şey Truman'ın kendi gözleriyle gerçeği görmesini beklemekti. Ve bu fırsat çok yakında gelecekti. 16 Temmuz 1945. Berlin Havalimanı. Başkan Truman'ın uçağı yeni inmişti. Avrupa'ya barışı şekillendirecek konferansa geliyordu. Bu yolculuk ona müttefiklerini yüz yüze görme ve kendi yargısını oluşturma şansı verecekti. Tartışmalar birkaç kilometre uzaktaki Potsdam'da yapılacaktı, Reich'in eski başkentinin kalbinden geçip gidecekti. Berlin artık bir harabe tarlasıydı. Bombaların, yangınların ve savaşın izleri her yerdeydi. Sokaklar sessizdi. Arada bir sersemlemiş birkaç yaya dolaşıyordu. Bu yıkım Truman'ı sarsıyordu. O akşam günlüğüne şöyle yazdı: "Hiçbir zaman daha üzücü ya da daha acı verici bir manzara görmedim. Yaşlı adamlar, yaşlı kadınlar, genç kadınlar. Ellerinde ne varsa almış, mülklerinin kalanını sırtlıyor, gitmeye çalışıyorlardı." Ertesi gün 17 Temmuz Schloss Seckelienhof'ta 3 büyük lider aynı masanın etrafında buluşacaktı. Stalin, Truman ve Churchill. Truman için bu beklenen andı. Churchill sıcak ve dostça görünüyordu. Danışmanları Truman'a Stalin'e güvenilebileceğini söyleyip duruyordu. Ama gerçek Truman'ın beklediğinden daha farklıydı. Yeni başkan görüşeceği adamın sertliğini ve zekasını hızla kavradı. "Stalin'le başa çıkabilirim," dedi bir ara. Dürüst ama şeytan kadar zeki. Stalin ise Truman'a güvenmiyordu. Amerikan başkanı hala küçük bir Missouri dükkan sahibiydi gözünde. Önemsiz, tecrübesiz biri. Casus raporları da Truman hakkında pek bir şey söylememişti. Günahıyla sevabıyla onu hafife alan bir tablo vardı. Fakat Truman beklenmedik bir sertlik sergiledi. Hayır dediğinde gerçekten hayır diyebiliyordu. Karakter işin büyük kısmıydı. Ama hepsi bu değildi. Çünkü Truman'ın elinde daha büyük bir haber bekleniyordu. Müzakerelerin ikinci gününde Beyaz Saray'dan kodlu bir telgraf ulaştı. Sözler gizemliydi ama coşkuyla doluydu. Doktor geliyor, küçük oğlanın büyük kardeşi kadar güçlü olduğu konusunda coşkulu ve kendinden emin. Gözlerindeki ışık Highholt'tan buraya kadar görülüyor. O küçük oğlan, Little Boy, atom bombasının adıyla anılan o ölümcül fikir. 4 yıldır dünyanın en seçkin bilim insanları mutlak bir yıkım gücü yaratmak için gizlice çalışıyordu. Operasyonun kodu Trinity ve o test şimdi başarıyla tamamlanmıştı. İlk denemenin gücü tarihte eşine az rastlanır bir yıkım potansiyeli gösteriyordu. Bir yanda Potsdam'ın ağır siyasi pazarlıkları, diğer yanda hükümet içindeki gizli odalarda insanlık tarihinde yeni bir dönemin müjdesi. Truman hem masada oturan liderlerle hem de artık var olmuş ama henüz dünya tarafından tam olarak anlaşılmamış bir gücün haberiyle yüzleşiyordu. Dünya artık hiçbir zaman eskisi gibi olmayacaktı. Biraz tereddütten sonra Truman Stalin'i uyarır. Bu artık gizli bir bilginin açık edilmesi demektir. Amerika Birleşik Devletleri yeni ve korkunç bir silaha sahiptir. Herkes nefesini tutmuş, Stalin'in tepkisini bekler. Sovyet lider ise sahnedeki en soğukkanlı aktörlerden biridir. Sanki sıradan bir şeyden bahsediliyormuş gibi cevap verir. Öyle mi? Güçlü bir bombanız var. Tebrikler. Umarım onu Japonya'ya karşı kullanırsınız. Ama Stalin gerçekten habersiz midir? Aslında hiç de öyle değildir. Amerikalıların en gizli önlemlerine rağmen Sovyetler atom bombasının yapıldığı Los Alamos'a casuslar sokmuştur. En önemlilerinden biri Klaus Fuchs'tur. Nazilerden kaçmış bir Alman fizikçi. Ama aynı zamanda ikna olmuş bir komünist ve Sovyetlerin maaşlı casusu.
2 yıl boyunca Fuchs, Amerikan atom projesinin en hassas planlarını Moskova'ya aktarmıştır. Bu sayede Sovyetler kendi nükleer programlarını başlatır. Yani Stalin, Truman'ın ağzından çıkan sözleri aslında çoktan biliyordur. Buna rağmen 24 Temmuz 1945'te Amerikan bombasının artık hazır olduğunu öğrenmek Stalin'in sinirlerini bozar. Çünkü Generalissimo'nun en nefret ettiği duygu savunmasız hissetmektir. Hemen etrafındaki yetkilileri toplar ve kesin bir emir verir. Sovyet atom bombası en kısa sürede üretilecek. Her şey hızlandırılacak. O andan itibaren atom bombası Stalin için bir takıntıya dönüşür. Kendi silahına sahip olmadığı sürece Amerikalılara güvenmeyecek, kendini güvende hissetmeyecektir. Bu noktadan sonra Truman'lı Stalin arasındaki ilişkiler giderek gerginleşmeye başlar. Potsdam Konferansı yalnızca diplomatik pazarlıklara değil, yeni bir küresel çatışmanın gölgelerine de sahne olur. Ve tam bu sırada masadaki üçüncü isim, Winston Churchill, Londra'ya dönmek zorunda kalır. Çünkü seçim sonuçlarını beklemelidir. Bir savaş kahramanı olarak bile demokratik geleneğe bağlıdır ve sandığın kararını bekleyecektir. Potsdam'da masadan kalkan yalnızca Churchill değildir. Aslında tüm dünya yeni bir dönemin eşiğinde ayağa kalkmaktadır. Haftalardır kırsalda, şehirde, tüm İngiltere'de. Winston Churchill zaferin kahramanı olarak alkışlanıyordu. Ama seçim günü geldiğinde sabaha karşı Churchill'in içine kötü bir his çöktü. Günlüğüne şöyle yazdı: "Aniden uyandım. Sanki bir hançer saplandı. Neredeyse fiziksel bir acıydı. Geleceği şekillendirme gücü benden alınıyordu." Churchill'in sezgisi doğru çıktı. Herkesin şaşkınlığına rağmen yeniden seçilemedi. İngiliz halkı savaşı zaferle bitiren liderlerini değil, bambaşka birini seçti. İşçi Partisi lideri Clement Attlee. Zaferinin ardından Attlee daha önce Churchill'in oturduğu sıcak koltuğa geçti. Ama masanın etrafındaki herkese bu bir casting hatası gibi görünüyordu. Çünkü Attlee tam anlamıyla silik bir figürdü. Churchill bir keresinde onun için alaycı bir dille şöyle demişti: "Koyun postuna bürünmüş bir koyun." Bir başka seferde ise Downing Street'in önünde boş bir araba duruyordu. Ve binbaşı Attlee indi. Mütevazıydı. Ama o mütevazılığın ardında büyük bir vizyon var mıydı? Kimse bilmiyordu. Asıl şaşkına dönense Stalin'di. Çünkü onun dünyasında hiçbir politikacı seçimleri kaybetmeyi göze almazdı. Stalin için bu sonuç akıl almazdı. Ona göre Churchill kesinlikle hile yapmalıydı. Ama yapmamıştı. Artık masada yeni bir denge vardı. Biraz kaybolmuş, biraz sakar görünen Attlee'nin karşısında Stalin daha da güçlü hissediyordu. Çünkü Yalta'nın 3 devi arasından yalnızca ikisi kalmıştı. Büyük Britanya artık yedek kulübesindeydi. Dünyanın geleceğini belirleyecek asıl yüzleşme Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasında olacaktı. Ve bu yeni dönemde Truman'la Stalin'in yolları sık sık kesişecek. Ama bu kesişmeler işbirliği değil, sert bir karşıtlık doğuracaktı. Potsdam'dan yalnızca 5 gün sonra. Başkan Truman, tarihin yönünü değiştirecek kararını verir. Amerika Birleşik Devletleri atom bombasını Japonya'ya karşı kullanacaktır. Bu karar yalnızca savaşı değil, dünyanın geleceğini de belirleyecektir. 6 Ağustos 1945. Sabahın erken saatlerinde Enola Gay havalanır. Hedef Hiroşima. Saat 8:15'te gökyüzünden Little Boy bırakılır. Bir anda dev bir atom mantarı yükselir. Yerdeki sıcaklık 4000 dereceye ulaşır. 70.000 insan bir anda yok olur. Şehir küllerden ve tozdan oluşan bir çöle dönüşür. 3 gün sonra 9 Ağustos'ta Nagasaki'nin sırası gelir. İkinci patlamayla birlikte dünya şoktan şoka girer. Ama bu görüntü Stalin için bambaşka bir anlam taşır. Ona göre atom bombası yalnızca Japonya'ya karşı bir silah değildir. Asıl mesaj Sovyetler Birliği'nedir. Çünkü Stalin, Truman'ın onu etkilemek ve Amerikan koşullarını dikte etmek istediğine inanır. Elbette Truman'ın niyeti savaşı hızla bitirmek ve Amerikan askerlerinin hayatını kurtarmaktır. Ama aynı zamanda Stalin'e güçlü bir mesaj göndermektedir. Artık oyunun efendisi Amerika'dır. Stalin'in tepkisi gecikmez. Yalta'da Japonya'ya karşı savaşa girme karşılığında kendisine Sakhalin, Kuril adaları,
Port Arthur ve Mançurya'daki demiryolu hattı vaat edilmiştir. Şimdi daha fazlasını ister. Hokkaido adası. Truman'a gönderdiği telgrafta şu ifadeler yer alır. Rus kamuoyu askerlerimizin takım adaların bir kısmında işgal bölgesi almasını takdir ederdi. Aksi takdirde derinden incinirdi. Umarım mütevazı taleplerim karşılanır. Ve ardından kendi el yazısıyla şu notu ekler. Hiçbir itirazla karşılaşmayacak. Ama itiraz gelir. Truman'ın cevabı nettir. Hayır. Ve hepsi bu. Truman dürüstlüğü kendi ölçüsü sayar. Kendisi öyleydi. Karşılığında da açık ve namuslu davranış beklerdi. Stalin'in onu sömürmeye çalıştığını fark ettiğinde artık çok daha sert bir pazarlıkçıya dönüşür. Stalin ise geri adım atmaz. Aksine vitesi yükseltmeye karar verir. Soğuk Savaş'ın ilk kıvılcımları işte bu gerilimin tam ortasında doğar. Avrupa'da savaş bitmişti. Ama Stalin şimdi avantajını sonuna kadar zorluyordu. Hileli seçimler, darbeler. Nerede olursa olsun komünist rejimler iktidara getiriliyordu. Polonya, Çekoslovakya, Macaristan, Bulgaristan. Hepsi birer birer Sovyet nüfuzuna giriyordu. Bu sinsi Stalinleştirme süreci Truman'ı derinden endişelendiriyordu. Ama Amerikan başkanı hala ne yapacağı konusunda kararsızdı. 22 Şubat 1946. O gün Truman'ın masasının üzerine düşen bir telgraf her şeyi değiştirecekti. Yazarı George Kennan'dı. O sıralarda Moskova'da görev yapan Amerikalı bir diplomat. Stalin'in yöntemlerini gözlemlemek için bolca zamanı olmuştu. Kennan uzun telgrafında Sovyetlerin davranışlarını soğukkanlı bir şekilde analiz ediyordu. Kremlin'in dünya işlerine bakışı, Rus içgüdüsünden kaynaklanan sürekli güvensizlikle nevrotik bir nitelik taşır. Ruslar akıl mantığına karşı neredeyse geçirimsizdir ama güç mantığına çok duyarlıdır. Kennan'ın vardığı sonuç açıktı. Stalin'le güven üzerinden anlaşmaya varmak imkansızdı. Çünkü o hiçbir zaman güvenmek istemezdi. Tam tersine bu güvensizlik ona diktatörlüğünü haklı çıkarmak için gerekliydi. Ama Batı sert bir tutum sergilediğinde Stalin geri adım atmaya meyilliydi. Bu analiz Truman'ın içten içe hissettiklerini doğruluyordu. O andan itibaren Amerika'nın yönü değişti. Roosevelt'in eski ve yumuşak danışmanları bir bir görevden alındı. Yerlerine daha sert adamlar getirildi. George Kennan ise Washington'a çağrıldı. Artık Beyaz Saray'ın özel danışmanıydı. Ama Truman'ın önünde hala zorlu bir engel vardı. Amerikan halkı. Çünkü onların gözünde Stalin hala büyük müttefikti. Hitler'i yenilgiye uğratmış, zaferin ortağı olmuştu. Basın yıllarca onu kahraman gibi tanıtmıştı. Çocuk kitaplarında bile Stalin, Amerikan dostu olarak çizilmişti. Bu algıyı yıkmak kolay olmayacaktı. O yüzden Truman zekice bir çözüm buldu. Bu gerçeği Amerikan halkına kendisi açıklamayacaktı. Bunun için başka bir isim vardı. Winston Churchill. Savaşın kahramanı hala muazzam bir prestije sahipti. Onun sözlerini kimse kolay kolay sorgulamaya cesaret edemezdi. Üstelik Churchill de bu daveti geri çevirmeyecekti. Çünkü seçim yenilgisinden sonra ağır bir depresyon döneminden geçiyor, yeniden sahneye çıkmak için fırsat arıyordu. Ve çok geçmeden Churchill'in sesi Atlantik'in öte yanından tüm Amerika'ya yankılanacaktı. 5 Mart 1946. Missouri, Fulton. Küçük kasaba bayraklarla süslenmiş, kalabalık eski İngiliz Başbakanını karşılamak için sokaklara taşmıştı. Hava güneşliydi. Truman, Churchill'i kendi memleketinde ağırlıyor, yanında gülümseyerek duruyordu. Amerikan başkanı, Churchill'in konuşmasının bir bomba etkisi yaratacağını biliyordu. Ama bunu belli etmeyecekti. Birkaç dakika sonra Fulton Üniversitesi'nde Churchill kürsüye çıktı. Söylediği sözler dinleyicileri adeta dondurdu. Tüm dünyayı sarstı. Baltık'taki Stettin'den Adriyatik'teki Trieste'ye kadar. Kıtanın üzerine bir demir perde indi. Bu sözler Amerika'da şok etkisi yarattı. Çünkü Stalin hala büyük müttefik olarak görülüyordu. Onu kahraman sayan Amerikan halkı bir anda farklı bir yüzle tanışıyordu. Tehlikeli, hırslı ve tiran bir Stalin. Churchill'in bu konuşmayı yapması Truman için akıllıca bir hamleydi. Çünkü bu politika değişikliğini yalnızca birkaç danışmanın değil, dünyanın en prestijli liderlerinden birinin de dillendirdiğini göstermişti. Artık Amerikalılar Sovyet liderine şüpheyle bakmaya başlayacaklardı. Moskova'da ise yankılar daha da sertti.
Kremlin'e yakın isimler öfkeyle ayağa kalktı. Churchill ömür boyu Sovyetlerin düşmanıydı. Batıdaki en anti-Sovyet liderdi. Hayatını ülkemize darbeler vurarak geçirdi. Churchill'in sözleri tarihe demir perde konuşması olarak geçti. O andan itibaren Avrupa ülkeleri taraf seçmek zorunda kaldı. Ya komünizm ya kapitalizm. Ve bu büyük bölünmede Stalin ilk adımı çoktan atmıştı. Savaş bitmişti ama Stalin'in genişlemesi bitmemişti. Doğu Avrupa zaten onun elindeydi. Şimdi gözünü batıya dikmişti. Fransa ve İtalya'da komünist bakanlar hükümetlere girmişti. Peki Stalin bu etki alanını nereye kadar genişletecekti? Truman'ın aklını kurcalayan soru buydu ve kısa sürede fark etti ki Sovyetler kadar tehlikeli bir rakibi daha vardı. Yoksulluk. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden 2 yıl sonra Avrupa hala ayağa kalkamamıştı. Kıta kaosun eşiğindeydi. Açlık, hastalık ve umutsuzluk komünizmin en güçlü propagandası haline gelmişti. Truman harekete geçmeden önce net bir tabloya ihtiyaç duyuyordu. Bu yüzden 1947'nin başında Montana senatörü Mike Mansfield'ı Avrupa'ya gönderdi. Mansfield'ın raporu dehşet vericiydi. Gittiği her ülkede beslenme yetersizdi. Tüberküloz ve salgın hastalıklar hızla yayılıyordu. İtalya'da insanlar günde sadece 75 ila 125 gram ekmekle hayatta kalmaya çalışıyordu. Başka neredeyse hiçbir şey yiyemiyorlardı. Bu tablo Truman'ı ikna etti. Eğer Avrupalılara yardım etmezse Stalin'in önü tamamen açılacaktı. İşte bu noktada tarihe geçen bir karar aldı. Avrupa için büyük bir kurtarma planı hazırlanacaktı. Planın yürütülmesini yeni Dışişleri Bakanı General George Marshall üstlendi. Adı da oradan geldi. Marshall Planı. Tonlarca ham madde, makine, gıda ve malzeme Atlantik'in ötesinden Avrupa'ya gönderilecekti. İlk bakışta bu cömert bir yardımdı. Ama aynı zamanda Amerika için hayatiydi. Çünkü dünyada tek başına zengin olamazsınız. Zengin ortaklara ihtiyacınız vardır. ABD savaştan ekonomik olarak güçlenmişti. Fakat eğer diğer ülkeler alım gücüne sahip değilse Amerikan mallarını kim satın alacaktı? Marshall Planı hem Avrupa'yı ayağa kaldıracak hem de Amerikan ticaretini canlandıracaktı. Ama bu planın bir başka amacı daha vardı. Stalin'i köşeye sıkıştırmak. Çünkü yardım yalnızca Batı'ya değil, Doğu Avrupa ülkelerine de teklif edildi. Çekoslovakya, Polonya. Hepsi bu yardıma fazlasıyla muhtaçtı. Ama ideolojik güvensizlik ağır bastı. Moskova'da Marshall Planı Amerikan emperyalizminin yeni bir haritası olarak görüldü. Stalin için bu kabul edilemezdi. Hemen tüm Doğu bloku ülkelerini sıraya dizdi. Bu yardımı reddedeceklerdi. Sonuçta 16 ülke Marshall Planı'na katıldı. Hepsi batıdaydı. En büyük yararlanıcılar Fransa, Birleşik Krallık ve İtalya oldu. Avrupa artık ikiye bölünmüştü. Amerikan yardımıyla ayağa kalkan Batı ve Sovyet el kontrolü altındaki Doğu. 1947'nin ortaları. Churchill'in uyardığı demir perde artık somutlaşıyordu ve bedeli ödeyecek şehir belliydi. Berlin. Alman başkenti Sovyet işgal bölgesinin tam ortasındaydı. Ama şehir 4 güç tarafından paylaşılıyordu. Amerika, Britanya, Fransa ve Sovyetler. Kağıt üzerinde hepsi birlikte Almanya'yı yeniden inşa edecekti. Gerçekte ise yol ayrımları hızla belirginleşti. Sovyetler için öncelik açıktı. Savaş tazminatları. Harap olmuş Sovyetler Birliği kendini telafi etmek istiyordu. Bunun için Alman endüstrisini söküp kendi topraklarına taşıdı. Fabrikalar birer birer demonte edilip Sovyetlere götürüldü. Karşısında Amerikalılar bambaşka bir yol izliyordu. Marshall Planı'yla Almanya'ya 16 milyar dolar aktarıldı. Fabrikalar yeniden çalışmaya başladı. Batı'da hayat yavaş yavaş toparlanıyordu. Ama Berlin'in doğu tarafı çöküşe terk edilmişti. Amerikalılar daha ileri gitmek istiyordu. Alman ekonomisini canlandıracak reformlar. Stalin buna şiddetle karşı çıktı. Onun stratejisi belliydi. Berlin'in her iki tarafında da aynı sefalet seviyesini korumak. Böylece izole Batı Berlin halkı zamanla Doğu'nun etkisine girecek, komünizme kayacaktı. Batılılar için tek çıkış bölgelerini birleştirmekti. Bu adımın Stalin'i öfkelendireceği kesindi. Peki bu öfke savaşa dönüşür müydü? Bu sorunun cevabını bulmanın tek yolu vardı. Casusluk.
Ama Soğuk Savaş'ın başında Amerikalıların elinde ciddi bir istihbarat örgütü yoktu. Roosevelt'in savaş sırasında kurduğu OSS 1945'te dağıtılmıştı. 1945 ile 1947 arasında Amerika'da resmi bir istihbarat teşkilatı yoktu. O yüzden Truman 1947 yazında tarihi bir karar aldı. CIA'yı kurdu. Başına eski bir amiral Henry Hillenkoetter getirildi. Onun görevi casusları hızla bulmak ve eğitmekti. Ama sorun büyüktü. Rusça konuşan casus bulmak neredeyse imkansızdı. Rus doğumlu birini işe alsanız onun Sovyetler içinde çalışmadığından nasıl emin olacaktınız? Çare pragmatik bir yol oldu. Eski düşmanlardan casus devşirmek. Wehrmacht'ın eski istihbarat şefi Reinhard Gehlen CIA'ye kazandırıldı. O, doğudaki komünist dünyayı çok iyi tanıyordu. Ve kısa sürede Almanya'daki Amerikan casusluğunun beyni haline geldi. Onun ağı üzerinden yüzlerce eski Nazi CIA'ya katıldı. Amerikalılar için bu bir ahlak meselesi değildi. Truman'ın tek önceliği Stalin'in önünü kesmekti ve bunun için en güvenilir adaylar komünizme ölümüne karşı olanlardı. Gökyüzü değişmişti. Düşman artık Almanya değil, Sovyetler Birliği'ydi. Ve Soğuk Savaş'ın sahnesinde eski Naziler bile gerçek politikanın bir parçası haline gelmişti. Berlin artık yalnızca harap bir başkent değil, Soğuk Savaş'ın yeni cephesi. Çünkü casusluk oyunun kuralları burada yazılıyordu. Amerikan CIA'sine karşılık Sovyetlerin GRU'su ve yeni kurulan KGB çoktan sahnedeydi. Üstelik avantajları vardı. Rus istihbarat gelenekleri 1. Dünya Savaşı'ndan beri işliyordu. Sokaklarda, bürokraside, ordunun her köşesinde ajanlar cirit atıyordu. Berlin kısa sürede dünyanın casusluk başkenti haline geldi. Silah gerektirmeyen görünmez bir savaş başlamıştı. Amaç aynıydı. Rakibin planlarını çözmek, bir adım önde olmak. Düşmanın düşünce sisteminin kalbine sızmak. Truman'ın CIA'den istediği çok netti. Reinhard Gehlen ve adamları, Stalin'in Batılılar Berlin'de bölgelerini birleştirdiklerinde ne yapacağını öğrenmeliydi. 1948 baharı. Aylar süren bilgi toplamanın ardından Alman casusları sonunda cevap bulduklarını düşündü. 9 Haziran'da CIA direktörü Hillenkoetter, Truman'a telgraf geçti. Sovyetler muhtemelen Berlin'de ve Almanya'nın her yerinde Batılıların işine çomak sokacaktı. Ama doğrudan güce başvurmayacaktı. Bu rapor, Batılılar için bir yeşil ışık gibiydi. Telgraftan yalnızca 4 gün sonra Amerikalılar, İngilizler ve Fransızlar kendi bölgelerinde yeni bir para birimini ilan etti. Deutsche Mark. Stalin için bu yalnızca yeni bir para değildi. Kapitalizmin sembolüydü. Doğrudan bir provokasyon. Generalissimo yanıt vermek zorundaydı. Ama nasıl? Tıpkı casusların öngördüğü gibi silaha başvurmayacak, başka bir yol seçecekti. Ekonomik misilleme. Ve 24 Haziran 1948'de kararını verdi. Batı Berlin'e giden tüm kara ve demiryolu tedarik yolları bir gecede kesildi. Berlin, şimdi yalnızca casusların değil, büyük güçlerin bilek güreşinin merkezindeydi. Berlin, 1948 yazı. Batı Almanya ile Batı Berlin arasındaki tüm yollar kapanır. 2,5 milyon insan bir gecede tuzağa düşer. Gıda stokları sınırlıdır. Yiyeceksiz uzun süre hayatta kalamazlar. Washington'da hararetli tartışmalar vardır. Bazı generaller Truman'a güçle karşılık verelim diye baskı yapar. Ama Amerikan başkanı başka bir yol seçer. Sovyetlerle yeni bir savaş istemez. Bu son arzusudur. Ama aynı zamanda geri adım atıp zayıf görünmek de istemez. Çünkü eğer Berlin'de geri çekilirse, Sovyetler yarın başka yerlerde de aynı şeyi deneyecektir. Çözüm sıra dışıdır. Berlin'i havadan tedarik etmek. Blokajın başlamasından sadece 4 gün sonra dev Amerikan kargo uçakları ve İngiliz RAF uçakları Berlin semalarında görünmeye başlar. Her uçakta tonlarca yiyecek, yakıt ve hayati malzeme vardır. Ve bir de ünlü kare paketleri. Bu kutuların içinde pastırma, margarin, toz yumurta, çikolata, kısacası Amerika'nın tadı vardır. Berlinliler için yalnızca yiyecek değil, aynı zamanda bir umut mesajıdır. Stalin'in hesap etmediği şey şudur: Amerikalılar, İngilizler ve müttefikleri bu operasyonu sürdürmeye kararlıdır. Ve bunu bir gün, 2 gün değil,
Tam 11 ay boyunca yapacaklardır. Her gün Batı Berlin'e ortalama 6.000 ton malzeme ulaşır. Şehrin 3 havaalanında her 30 saniyede bir uçak iner. Gece gündüz durmaksızın. Bir yıl boyunca Berlin halkı başlarının üzerinden geçen uçakların sesiyle yaşar. O ses, onların özgürlüğe tutunmasını sağlayan tek şeydir. Berlin Hava Köprüsü. Tarihe silahsız ama kararlı bir zaferin sembolü olarak geçecektir. Berlin, 1948-49 kışı. Amerikan yardımları kente akıyor ama günlük hayat yine de dayanılmaz derecede zor. Berlinliler ayakta kalmak için olağanüstü yöntemler buluyor. Asfaltın ortasında sebze bahçeleri yükseliyor. Şehrin dört bir yanındaki ağaçlar yakıt için kesiliyor. Park bankları bile sökülüyor. Çünkü hala odun demek. Merdiven aralarında, sokak köşelerinde herkes takas yapıyor. Paltolar, çantalar, ayakkabılar. Hayatta kalmak için her şey değiş tokuş ediliyor. Ama Berlinliler direniyor. Ve Amerikalılar da direnmeye kararlı. Stalin tahmin edildiği gibi uçakları düşürme emri vermiyor. Çünkü henüz savaşa hazır değil. Amerikalıların elinde atom bombası var. Sovyetler Birliği ise 2. Dünya Savaşı'nda zaten 20 milyondan fazla can vermiş. Yeni bir savaş Moskova'nın kaldıramayacağı bir yük. Sonunda 12 Mayıs 1949'da Stalin geri adım atıyor. Abluka sona eriyor. Batı Berlin sokaklarında coşku patlaması yaşanıyor. Missouri'nin küçük dükkan sahibi dünyanın en korkulan diktatörüne eğmişti. Truman anılarında bu zaferi büyük bir sevinçle anlatır. Stalin karşısında kesin bir puan aldığını bilmektedir. Abluka Almanya'nın kalbini de değiştirmişti. Daha önce kaderini bekleyen Alman halkı artık Batı'nın davasına açıkça yönelmişti. Bu Stalin'in asla istemediği bir sonuçtu. Almanya Amerikalılarla dostluğunu pekiştiriyor, onlara minnettarlığını duyuyordu. Batı, Berlin'in hayatta kalmasını sağlayan pilotlar kahraman haline gelmişti. Abluka'nın kaldırılmasından yalnızca 15 gün sonra Batılılar Federal Almanya Cumhuriyeti'ni kurdu. Moskova'da hemen karşılık verdi. Alman Demokratik Cumhuriyeti. Artık dünün müttefikleri resmen düşmandı. Washington'da George Kennan bu gelişmeleri kaygıyla izliyordu. Günlüğüne şu karamsar satırları yazdı. Politikamız bizi sonunda 3 yoldan birine sürüklüyor. Sovyet çöküşü, kendi pozisyonumuzun dağılması ya da korkunç bir savaş. Ve o korkunç savaş ihtimali artık her geçen gün dünyanın üzerine daha da ağır basıyordu. Stalin, Berlin'deki hezimetin acısını unutmadı. Abluka'nın başarısızlığı onun için bir hakaretti. Ama Generalissimo kaybettiği kontrolü geri almakta kararlıydı. Ve beklenmedik bir anda hamlesini yaptı. 29 Ağustos 1949'da Kazakistan bozkırlarında gökyüzü birdenbire ateşe büründü. Sovyetler ilk atom bombasını patlattı. Batı şaşkınlık içindeydi. Çünkü kimse harap haldeki Sovyetler Birliği'nin bu kadar kısa sürede nükleer silah geliştirebileceğini düşünmemişti. Ama casuslar sayesinde süreç hızlanmıştı. Klaus Fuchs ve Los Alamos'a sızmış gizli ajanlar Amerikan planlarını Moskova'ya aktarmıştı. Truman için bu büyük bir şoktu. Artık Amerika nükleer tekelini kaybetmişti. Stalin ise kendini güçlü hissediyordu. Sovyetler yeniden Amerika Birleşik Devletleri ile aynı seviyeye gelmişti. Dünya artık yeni bir dengeye giriyordu. Korku dengesi. Ne tam bir savaş ne de gerçek bir barış. Fransız düşünür Raymond Aron bu dönemi en iyi şu sözlerle tanımlamıştı. İmkansız bir savaş çünkü atomik olurdu. Olası olmayan bir barış. Evet, imkansız savaş, olası olmayan barış. Bundan sonra çatışmalar patlak verecekti. Ama doğrudan Washington ile Moskova arasında değil. Dünyanın farklı köşelerinde vekil güçler üzerinden. Çünkü Amerikalılar ve Sovyetler birbirine doğrudan kurşun sıkmayacaktı. Soğuk Savaş işte bu yeni kuralla başlamıştı. İkinci Dünya Savaşı sonrası ilk kıvılcım. Dünya genel bir yangını riske atacak yeni bir çatışmaya doğru sürükleniyordu. Ve bu çoğu Amerikalı ya da Rus'un haritada bile bulamayacağı küçük bir ülkede başlayacaktı. Kore. 1945'ten beri Japonya'nın eski kolonisi Kore ikiye bölünmüştü. 38. paralelin güneyinde Amerikalılar, kuzeyinde Sovyetler bulunuyordu. Bu bölünme geçici görünse de kısa sürede kalıcı bir sınır haline geldi. Kuzey'in genç komünist lideri Kim Il-sung
Ülkesini tek bayrak altında birleştirmek istiyordu. Defalarca Stalin'den yardım istemişti. Ama Sovyet lider bugüne kadar hep reddetmişti. Ta ki 12 Ocak 1950'ye kadar. O gün Amerikan Dışişleri Bakanı Dean Acheson, Amerikan askeri savunma hattını tanımlayan bir konuşma yaptı. Şöyle diyordu: "Savunma hattımız Aleut adalarından Japonya'ya, oradan Ryukyu ve Filipinlere uzanıyor." Ama bir şeyi unutmuştu: Kore. Bu küçük ihmal büyük bir hata oldu. Sovyetler için mesaj açıktı. Amerika'nın Kore'ye öncelik vermediği anlaşılıyordu. Stalin bu sözleri bir davet gibi yorumladı ve kendi kendine "Amerikalılar belki de yumuşadı," dedi. Artık Kim Il-sung'a harekete geçmesi için yeşil ışık yakıldı. 25 Haziran 1950 sabah 04.00. Kuzey Kore ordusu Sovyet tanklarının desteğiyle 38. paraleli geçti. Güney Kore'ye doğru büyük bir saldırı başlatıldı. O sırada Truman, Missouri'deki evinde hafta sonunu geçiriyordu. Haberi alır almaz tepki gösterdi. En ufak bir tereddüt etmedi. Hatıralarında bu anı şöyle anlatıyordu: "Güçle yanıt vermek zorundaydık. Başka hiçbir seçenek yoktu, Kore Savaşı başlamıştı. Ve bu, Soğuk Savaş'ın ilk sıcak çatışması olacaktı. Eğer Kore'de bu senaryo engellenmezse, bu 3. Dünya Savaşı'nın başlangıcı olur." Truman'ın endişesi büyüktü. Çünkü tarihte benzer olaylar 2. Dünya Savaşı'nı tetiklemişti. Amerikalılar Kore'de bir saldırıya hazırlıksızdı. Bölgede neredeyse hiç asker yoktu. Kuzey Kore ordusu çok hızlı ilerledi. Bir haftadan az bir sürede başkent Seul düştü. Truman geceleri uykusuzdu. Karısına yazdığı bir mektupta korkusunu açıkça dile getirdi. "Umarım korkunç silahımızı kullanma emrini vermek zorunda kalmam." Atom bombasından söz ediyordu. Ama o karar gerek kalmayacaktı. Çünkü Truman tek bir isme güvenebilirdi: General Douglas MacArthur. Pasifik Savaşı'nın kahramanı olan MacArthur, Japonya'yı yönetiyordu. Asya'yı iyi tanıyordu ve olağanüstü bir taktisyendi. Onun komutasında birkaç ay içinde savaşın dengesi değişti. 1950'nin sonuna gelindiğinde Amerikan birlikleri neredeyse tüm Kuzey Kore'yi işgal etmişti. Çin sınırına dayanmışlardı. Ama işte tam burada Soğuk Savaş tehlikeli biçimde ısınmaya başladı. Çünkü komşu Çin 1949'dan beri komünistti. Mao Zedong, kardeş Kuzey Kore'yi yalnız bırakmadı. Bir anda 500.000 Çinli gönüllü savaşa katıldı. Mao'nun tercihi dikkat çekiciydi. Resmen bir Çin ordusu göndermedi. Bunun yerine gönüllü taktiğini kullandı. Yani kağıt üzerinde Çin savaşa girmemişti. Bu, Soğuk Savaş'ın ironisiydi. Herkes ilerliyor. Ama aynı zamanda gerilimin küresel ve nükleer bir savaşa dönüşmemesi için dikkatle frene basıyordu. Aylarca süren çarpışmalar Truman üzerinde psikolojik bir yük haline geldi. Günlüğüne şu satırları yazdı: "Yeryüzündeki en güçlü ulusun başkanı olmak ne bela. Köyümde ilk olmak daha iyi." Beyaz Saray artık onun için bir beyaz hapishaneydi. Kore'de savaş tıkanmıştı. Ne taraf tam bir zafer kazanabiliyor ne de geri çekilebiliyordu. Ve tam bu çıkmaz sürerken dünya bambaşka bir haberle sarsılacaktı. 1 Mart 1953, Moskova. Kunsevo'daki daçasında yaşayan Stalin artık bir münzevi gibiydi. Ama çok geçmeden onun ortadan kayboluşu Soğuk Savaşı derinden etkileyecekti. Tüm gezegeni sarsan adam. Hayatının son günlerinde Stalin paranoyanın pençesine düşmüştü. Sürekli öldürülmekten korkuyor, çevresindeki herkese şüpheyle bakıyordu. 1 Mart 1953 gecesi. Çok içmişti. Yatağına çekildi ama sabaha karşı felç geçirdi. Beyninde kanama oldu. Fakat 10 saat boyunca odasının kapısını kimse açmaya cesaret edemedi. Herkes olası bir misillemeden korkuyordu. Stalin acı içinde kıvranırken kimse yaklaşamadı. İroni şuydu: onu iyileştirebilecek tek kişi, doktoru, çoktan hapisteydi. Eğer serbest olsaydı belki de Stalin'in hayatı kurtarılabilirdi. Sonunda yoldaşları geldi. Kruşçev, Beria, Voroshilov, Malenkov hepsi bir aradaydı. Ama hiçbiri harekete geçmeye cesaret edemedi. Çünkü en ufak bir yanlış adımda suçlanabilirlerdi. Doktorlar çağrıldı ama onlar da korkuyordu. Hatta teşhis bile koymaya çekindiler. Arkalarında KGB'nin gölgesi vardı. Onlara fısıldanan tek uyarı şuydu: "Yoldaşlar, yazdıklarınıza dikkat edin.
ne keşfettiğinize dikkat edin. 4 gün boyunca Stalin acı çekti. Doğru tedavi edilmedi. Ve sonunda 5 Mart 1953'te Joseph Stalin öldü. Haber duyulduğunda Moskova'ya 5 milyon insan aktı. Çeyrek yüzyıldır yaşam ve ölüm hakkını elinde tutan adamın cenazesini görmek istiyorlardı. Ama kalabalığın arasında farklı sesler de yükseldi. Onu sevenler gözyaşı dökerken birçok kişi içten içe şunu söylüyordu: Tanrı'ya şükür, sonunda bitti. Dünyayı korku ve terörle yöneten adam ölmüştü. Ama ardında bıraktığı gölge, Soğuk Savaş'ın uzun yıllar sürecek karanlığını hala büyütüyordu. Stalin öldüğünde birçok insan onu bir tanrı gibi görüyordu. Ve şimdi bu tanrının da ölümlü olabileceğini fark etmek milyonlarca kişiyi şaşkına çevirmişti. Ama yasın ve gözyaşlarının ötesinde tek bir duygu hakimdi. Şimdi ne olacak? Moskova'da, Londra'da, Washington'da. Dünyanın dört bir yanında halklar aynı soruyu soruyordu. Stalin'in ortadan kaybolması, acaba gerilimlerin de sona ermesi anlamına mı gelecekti? Ama bu beklenti kısa sürede hayal kırıklığına dönüştü. Çünkü 8 yıldır süren kesintisiz çatışma, şüphe ve güç mücadelesi dünyayı o kadar derinden şekillendirmişti ki artık geri adım atmak imkansızdı. Stalin ve Truman döneminde başlayan bu büyük satranç oyunu kendi kurallarını koymuştu ve bu kurallar kolay kolay değişmeyecekti. Soğuk Savaş bundan sonra da gezegeni yönetmeye devam edecekti. İnsanlığı neredeyse 40 yıl boyunca sarsacak, korku, krizler ve vekil savaşlarla dolu bir çağın kapısını aralayacaktı.